Beklemiyordum böyle bir şey. Peki neden ateş yaktınız dükkanın önünde? Biz sanırım Eminönü sevgisinden dolayı böyle oraya benzeyen, kapalı çarşıya benzeyen yerler görünce Üstündeki krema da tuzlu krema. Evet, buyurun. korna sistemi. Merhaba. Merhabalar. Görüştünüz bayağıdır. Bakmıyor mu suratla? Şöyle yapalım o zaman. Evet. Yeniçeri mi? Ya da Giriçeri. Öyle bir şey dedi. Burası nehirin oraya doğru gidiyor. Hemen gösteriyorum. Bir daha göster neresi olsun. Şurası. Şu yol. Teyze de yavrum dedi gibi geldi bir an. Yok, şu kafeye baktım. Ha. Luwak Cafe. Vietnam'da diyor. Bu Endonezya'da ünlü değil miydi? Hayvanı buraya da getirmişler. Burada da pırtlıyormuş. O zaman Bana alıp fark etmez abi diyor. alsam hayvanı ben İstanbul'a götürsem İstanbul'un kahvesi mi meşhur olacak? Yok. Sen sadece İstanbul'da bak kafe satacaksın. Hayır, bunlar öyle gibi yapmışlar. Üstüne Vietnam bayrağı koymuş falan. Sanki yani buranın kahvesiymiş gibi. Baktığın zaman Türk kahvesine Türk kahvesi diyoruz ama Türk kahvesi aslında Türk kahvesi değil, sadece demleme yöntemi, pişirme yöntemi. Bu şekilde Ben bunu ilerleyebilir bilemem. miyiz? Peki neden ateş yaktınız dükkanın önünde? Demek ki bunlar kokuyor. İki çanta alana bir çanta bedavaymış. Alıyorum. Valizimiz kırıldı ya. Ay burası çok tatlı. Sarı sarı hem de. Yani yemekti. Ha. Ha? Acilen Evet, kahveciye valizin döndüm. tekerleğinin olduğu bölge kırılmış. Zaten çok küçük Tekerleğin olduğu kırık. için biz onu değiştirmek istiyorduk. Aslında o kabin bagajına tam uygun da. Biz artık kabin bagajına uymuyor gibi olduk. Onu değiştirecektik zaten. Öyle düşünüyorduk. Şimdi kırılınca artık mecbur değiştirmek gerekecek. Neyse kahveciymiş ama göremedim. Ve Vietnam'dan çıkmadan alalım dedik. Sen çık istersen. Burada çünkü valiz falan daha uygundu. Bilet aldığınız için teşekkür ederim diyorum. Yani ben de girişte demin dedim ya sana bir şey vardı. Bilet satıyorlar gibiydi. Ancient Town'u korumak için giriş bileti aldığınız için teşekkür ederiz diyormuş. Enteresan. Ama söyleseydiniz alırdık. Ben başka bir yere bakalım. Biraz demin çok minnoştu her yer. Biraz kaosa geldik. Eminönü. Aa, şurası yemekçi gibi. Yemek pazarı. Bayılırım. Bir bakalım. Yemek yedikten sonra gördük ama. Hem siz de görmüş olun. Tatlılar vardı. Evet. Evet. Aradığımız yer burasıymış. Gerçek Vietnam lezzetleri, gerçek Vietnam fiyatlarıyla şu anda yok herhalde. Akşam mı daha fazla? Yine bayağı dükkan var ama
Ha? I cook for you, menu. Thank you. You first. Şöyle. Thank you. You eat something please. Chicken rice Tao Lao. Şuradan çıkalım istersen. Buraya akşam bir uğramak lazım. Sanki akşam daha dolu, yoğun gibi hissettim niyeyse. Turistik bölgeden biraz uzaklaştık herhalde. Şöyle bir tane daha tapınağımız var burada. Ne kadar fazla var burada? Biletli bak. Biletli mi? O zaman burası gitmeye değer bir yer. Bu bir Yani öyledir herhalde. Öbürleri bedava, burası paralıysa. Burada da Hoiyan ne? Evet. Hoiyan markete denk geldi. Hello, you buy from Mia Lantern. Lantern. Vietnam kültüründe fenerler çok önemli. Bir şey kutlayacakları zaman hemen fenerlerle süslüyorlar. Yakında da burada Çin Yeni Yılı kutlanacak. Bu sene 17 Şubat'a denk geliyor. Ve Çin'den sonraki en büyük coşkuyla kutlayan ülke de Vietnam. Hai của môn Việt Nam. Biz o dönemde burada olmayacağız. Zaten turistler için çok büyük bir aktivite olmuyormuş. Çünkü kendileri aileleriyle kutlamak için izin yapıyorlarmış işlerinden. Hatta çoğu yer dükkanı kapatıp gidiyormuş. Evet, onun için dedim aslında turistler için çok Ha, önemli okey, olmuyor. pardon. Çünkü kendi içlerinde kutluyorlar. Ve yiyecek yemek bulmak falan bile zor oluyormuş kimse çalışmadığı için. Uzun da bir tatil yapıyorlarmış. Hani böyle 9-10 günlük bir tatil. Bazıları 3. 4. günü artık işlerine dönüyormuş. Artık kurumsalda çalışanlar falan dönüyordur herhalde. Ama yine de sokaklardaki dükkanlar, işte yemekler vesaire bulmak biraz zor oluyormuş o dönemde. Çin Yeni Yılını kutlayan başka bir sürü ülke var. Biz Malezya'da olacağız o sırada. Malezya'da da büyük bir Çin nüfusu yaşadığı için orada da kutlanacak. Ama tabii ki buradaki kadar coşkuyla kutlanmıyormuş. Buradaki adı Tet ve Tet döneminde mağazalarda falan da indirimler oluyor. Gittiğimiz bazı elektronik mağazalarında da Şuradan gidelim. Tet indirimleri başlamıştı şimdiden. Pazarın bu tarafı enteresanmış ama ayakkabıcı falan sadece. Ve yine her şey çok güzel gözüküyor. Yani kaliteli gözüküyor. Model olarak güzel değil ama Evet, Vietnam'da genel olarak satılan her şey belli bir kalitede gözüküyor en azından dediğin gibi. mesela yollarda çöpler var diye insan pis bir memleket gibi düşünüyor. Ama hiç öyle değil. Yani düzen olarak, ne bileyim, genel olarak pis gelmiyor bana. Yemek yediğimiz yerler vesaire. Yani çok yerel insanların yaşadığı yerler haricinde zaten bayağı tertemiz sokaklar.
Evet, o da çöpler toplanmadığı için kenarlarda birikmiş oluyor. Evet. Onun haricinde ama sokakta yerlerde öyle yok işte sigaradır, bilmem ne çöptür vesaire hiç yok neredeyse. Ha şeyde Ho Chi Minh'de biraz vardı. Yine Ho Chi Minh evet öyleydi. Burası Ho Chi Minh'de bir de şey vardı. Biz orada olduğumuz dönemde sanırım böyle belediye tarzı bir karışıklık vardı. Çöp toplanmıyor falan bir şeylere başkaldırı vardı. baş kaldır. Toplamayacağız. Evet evet hatırlıyorum ben de. Belediye işleri grev yapıyordu. Evet pazar bu kadarmış. Çok hızlı bir gezi oldu. Küçük bir pazarmış burası. Olsun burayı da beraber görmüş olduk. Biz sanırım Eminönü sevgisinden dolayı böyle oraya benzeyen, kapalı çarşıya benzeyen yerler görünce böyle bir yakınlık hissedip gezmek ihtiyacı Evet duyuyoruz. otomatik hep giriyoruz böyle yerlere. Tanıdık geliyor. Mesela çok kaotik gözüküyor ama çok dinlendirici bir yer. Evet yani korna sesi hariç o da her zaman olmuyor. Yok, duymuyorum galiba artık yani. Korna etmedim, sesi sen hariç söyle. o kalabalığın dediğin gibi şeyi yok yani. Yorucu bir kalabalık değil. Ki bayağı kalabalık. Hiç korna yok. Yok dedim ama arada Yok, ben fark etmemişim. Alıştırmışım yani. arada olabiliyor diye. Şimdi çok güzel bir kahveci bulduğumuzu düşünüyoruz. Günlük görevimizi yapmaya geldik. Bir tuzlu kahve içmeden günümüze devam Kendimize edebileceğimiz gelemiyoruz için o yüzden. Ben bugün o yüzden mi kendime gelemedim acaba? olabilir. Böyle tatlış bir yol üzerindeyiz. Karşıyı da çok kremamız karışmış olarak geldi. Benimki karışmamış. Ha, güzel. Fıtı 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 fıtı. Karıştırma. Ha, karıştırmamı istiyorsun sen. Hayır, karışmamış olduğunu gösteriyorum. Pardon, uzatınca. Şöyle Vietnam kahvesi var altı. Üstündeki krema da tuzlu krema. Böyle karıştırmadan veriyorlar. Çok delicious bir tadı var. Delicious. Çok güzel. Banu Alkan'a buradan sevgiler. Normalde ben kahve çok sevmem. Seven biri değilim. Beni tanıyanlar bilir. Ama buraya geldiğimden beri ilk neredeydi? İlk Ho Chi Minh'de. Orada yumurtalı kahve içmeye başladık. Sonra bu taraflara, yukarılara geldikçe bu tuzlu olanı denedik. Bu çok güzel. Ben her gün valla imkan oldukça içmeye çalışıyorum. Gelirseniz zaten mutlaka deneyin. Hiç söylememize gerek bile yok. Yani. Hava ufak ufak kararmaya başladı. En sevdiğim saatler geliyor ve fenerler yanıyor. Bir de burası tam sana göre. Her yer sarı. Özellikle senin için şehir yapmışlar. Ben şu sarı, sıcak sarı, hardal sarısı. Duvarlara bayılıyorum. Ve Vietnam'ın çok büyük bir kısmı bu renk. Burada ama yani Hoi An'da özellikle her yer böyle. Hem ortama inanılmaz uyuyor sıcaklıktan dolayı. Sıcak renk olarak. Sıcaklıktan Havadan dolayı böyle. dolayı sarı bayılıyorum. Bir de çok fazla fener, işte ışık vesaire kullandıkları için böyle full kontrast her şey mükemmel gözüküyor. Bir de inanılmaz dengeli kullanıyorlar dediğin gibi. Böyle görgüsüz gibi her yer ışık değil. Yani aslında bayağı ışık var ama hep böyle loş Aynen. ışıklar. O yüzden çok ışıklı, çok güzel gözüküyor ama seni rahatsız etmiyor. Şöyle gidelim bakalım. Bu tarafta ne varmış? Bir de şu dikkatimi çekti. Bu kıyafet dikilen terzi gibi artık. Ne terzi mi oluyor neyse.
kıyafet dikilen yerler çok fazla burada. Ve demin girdiğimiz şeyde, pazarın içinde bayağı bir sürü turist oturuyordu. Model falan bakıyordu. Yani Vietnam'a gelip kendilerine elbise mi diktiriyorlar? Şeyleri de diktiriyorlar. Bu fotoğraf çekilen kızların giydikleri var ya, geleneksel Ha, o kıyafetler. olabilir ama önündeki şeyi de gördüm. Katalog gibi bir şey vardı. Aynen, bayağı çocuğun önünde böyle ceket, pantolon, takım elbise gibi bir şey vardı. Hindistan'da falan da onu çok yapan var. Hatıra diye herhalde. Enteresan. Biz gereksiz şeylere çok para harcamadan geziyoruz. Gereksiz demeyeyim ya, bize gereksiz gelen. Ekstra olan. Evet, bu gezimizde en güzel şey şöyle bir durum oldu. Artık İstanbul'da bir evimiz olmadığı için hiçbir şey alamıyoruz. Çünkü, yer yok. çünkü koyacak bir yer yok artık. Normalde eskiden gezdiğimizde evimiz varken hep bir yerlerden bir şey alıp getiriyorduk. İşte oranın heykeli, Budası vesaire, tablo, bir şeyler. Çok da masraf oluyordu. Bazen de gereksiz şeyler alıyorduk. Yani Evet, sırf evet. güzel diye evin her tarafı biblo doldu. Ki ben Evet. hiç sevmem aslında fazla kalabalığı. Ben Ama bir tane noktada mesela neresiydi o? Fas'tan. Fas'ta ne ben saçma şey. Fas'ta bir şeyde, Marrakeş'te miydi? Marrakeş'te. Marrakeş'te bir tane bir şey beğendim, böyle tabak gibi altı, mermer, gerçek mermer. Güzel gözüküyor ama üstünde delikler var. Böyle eskiden Solates gibi bir oyun vardı. Onun gibi nokta nokta çukurlar var içinde. Orada da mermerden misketler var. Yani orada çok güzel gelmişti bana. Aldım, getirdim. Ve ona bir sürü tezgahta baktık. En güzeli Evet, hangisi, pazarlıklar yapıldı falan. Çok Aynen. uğraştım bir daha. Sonra aldık, getirdik. Normal duruyordu. Belli bir süre geçtikten sonra evde ben onu niye aldım dedim. Evet, televizyonun arkasına sakladım ben onu. Hani atmaya da kıyamadım. Bayağı uzaktan getirdik diye. En son evi boşaltırken ama attım artık. O yüzden thank you. O yüzden artık evin olmaması bize bu konuda iyi oluyor. Şey olduk biraz. Ne yapacaksın dünya malını? Stokla Aynen. nereye kadar? Başka Her diğer istediği bir videolarda yerde. zaten kesin oralarda denk gelirsiniz. Özellikle neresiydi orası? Hanoi'de miydi oyuncakçılar? Ha, Da Nang'da da vardı gerçi, pazarda da. Hanoi'de çok fazla vardı. O videolarda denk gelirseniz. Yani Oyuncak derken figür. figür, evet. Yani ev olsaydı ben büyük ihtimal bir valiz onlardan doldurur götürürdüm. Çok da ucuzdu çünkü. Bunlar ne kadar güzel. Şöyle hediyeliklerimiz. Burası bayağı karışıkmış. Yani mesela bu sokak hediyelik eşyacı. Hemen şu sokak yemekçiler. Böyle bir anda bambaşka bir şeye evriliyor sokak. Bayağı enteresan. Pastanı aldım. Seninki güzeldi. Seninki güzel, harici anlamlı bir yüzüktü. En sevdiğim teknoloji standı. Orada bir pazarlık dönüyor. Ben uzaklaşıyorum. Abla saçını yapayım da takayım dedi ama sonra onu yaptırıp Ben de almamak çok sen ayıp oldu. yokken kameraya söyledim. Bir pazarlık gibi bir şey dönüyor. Hemen kaçıyorum ben diye. Anlamadım çünkü duymadım ne dediğini Abla tam. bir de sen benim saçımı yapamazsın. Sizin saçınız Altında çok az. kalırsın. Boğulursun saçımın içinde. Burada tanıştığım kadınlar genelde benim saçımda böyle, Türkler nasıl diyor? Eklenti diyeceğim. İngilizceden çevir. Kaynak mı? Evet. Olduğunu düşünüyor. Ama maalesef ki
Gerçek saçları. %100 benim beyaz saçlarım. Arkadaşlar hemen sizi bir uyarı için çekiyorum bu videoyu. Normalde çekmeyecektim. Şöyle yani genel olarak Asya'da pazarlık tabii ki mümkün. Aynen öyle. Vietnam'da da öyleydi ama şu an Hoi An'dayız biz. Yani inanılmaz yüksek fiyatlar söylüyorlar. Büyük ihtimal burası bayağı bir turistik. Özellikle merkez bölgesi. Yani saçma fiyatlar. Demin bir çorap sorduk mesela. 80 bin dedi. Daha hiçbir şey söylemeden 70 yaptı. Teşekkür ederiz dedik, 50'ye indi. Büyük ihtimalle daha da inecek. Yani normalde hiç bu kadar hızlı inmiyorlardı. Bir valiz baktık demin de. Valiz ihtiyacımız var. Valize de 900 mü dedi? 850 mi dedi? Evet. 850 dedi galiba. Ondan sonra otomatik 700'e indi. 650'ye indi. Sonra da biz de teşekkür ederiz dedik. Daha da inecekti ama oradan almak istemedik. Yani özellikle Hoi An'da fiyatları saçma pahalı söylüyorlar. Ona dikkat edin. Hoi An'daki ilk günümüzü şu anda noktalıyoruz artık. Hava iyice karardı. Tüm ışıklar yandı. Biz bayıldık bu görüntüye. Evet, çok güzelmiş gerçekten. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Biz bir akşam yemeğimizi yiyip artık otelimize döneriz. Yarın başka bir videoda görüşürüz. O zamana kadar ve Hoi An'ın bu ışıltılı gecesini gösterelim. Görüşmek üzere. Bye.